Dünyamıza 30 ışık yılından daha yakın olan bir yıldız süpernova olarak patlasaydı, önce tüm galaksi patlamanın ışığıyla aydınlanır, sonra çevresindeki her şeyi olağanca hızıyla yok etmeye başlar ve bu yok oluşa mavi gezegenimiz de dahil olurdu. Bize en yakın yıldız Güneş ve sonraki yakın yıldız 4,2 ışık yılı uzaklığındaki Proxima Centauri'dir. Fakat neyse ki her ikisi de süpernova aşamasına hiçbir zaman geçemeyecektir. Süpernova olarak patlaması beklenen bize en yakın yıldız, çekirdeğindeki hidrojen yakıtını çoktan tüketen ve şu sıralar hayatını kırmızı dev aşamasında helyumu karbona dönüştürerek geçiren Orion takım yıldızında bulunan Betelgeuse'tur. O da bizden 650 ışık yılı uzaklığındadır. Yani süpernova patlamaları için gezegenimiz güvende. O zaman etrafı patlatma zamanı geldi demektir. Güneş, şimdiki halinin 8 katı kütleye sahip olsaydı yaşamına süpernova olarak son verecekti. Olduğunuz yerde başınızı göğe kaldırıp sadece 20 metre tepenizde patlayan bir hidrojen bombasına çıplak gözle baksanız, onun parlaklığı bile bir süpernovanın parlaklığından milyar kez daha sönük kalacaktır. Ömrünün %90'ını hidrojeni helyuma, milyon yıl boyunca helyumu karbona, 1000 yıl süresince karbonu neona, birkaç yıl neonu oksijene, birkaç ayda silikona dönüştürerek geçiren ve nihayetinde nikel ve demire ulaşan dev yıldız artık patlamaya hazırdır. Kalbinde hançer gibi demiri hisseden yıldız artık kendi ağırlığının oluşturduğu kütle çekimine karşı koyamaz ve ışık hızının %25'i ile yani saniyede ortalama 75.000 kilometre hızla kendi üstüne çöker ve elektronları çekirdeğe iterek zorla protonla kaynaştırır. Bunun sonucunda trilyonlarca, yaklaşık 10⁻58 gibi inanılmaz sayıda nötrino açığa çıkar. Güneş sisteminin genişliğinden 1000 kat daha kalın, trilyonlarca kilometre kalınlığında kurşun bloğunuzla etkileşime dahi girmeden uçup giden ve neredeyse ışık hızında giden bu nötrinolar, kurşundan yaklaşık 10 trilyon kat daha yoğun olan süpernovanın çekirdeğinde yakalanır ve enerjileri hapsolur. İşte evrendeki en muazzam patlamalardan birinin sorumlusu aslında bu içimizden geçip giden hayalet parçacıklardır. Bir süpernova patladığında açığa çıkan enerjinin sadece %1'i görünür ışık formundadır ve tüm galaksinin 30 yılda ürettiği ışığı bir anda üretebilir ki bu bile tüm galaksiyi aydınlatması için yeterlidir. Ancak süpernova enerjisinin %99 kadarı nötrinolar şeklinde açığa çıkar ve bu nötrinolar çekirdekteki şok dalgası daha yıldızın yüzeyine ulaşmadan yıldızın çekim alanından kurtulup evrene doğru kaçabilirler. Bu sebeple yakınımızda süpernova olarak patlayan bir yıldız olursa, dünyamıza önce patlama ışığı değil nötrinolara vururdu. Patlama ile birlikte nötrinolarla dünyamıza ulaşacak enerji 100 trilyon jül kadardır. Zihninizde anlam ifade etmesi için şu şekilde düşünün, Jüpiter gezegenine yine Jüpiter kadar bir antimadde bombası atmak ile eşdeğer bir enerji bu. Eğer Güneş patlarsa patlamadan dakikalar önce dünyadaki her insan acımasızca 50.000 watt nötrino gücüne her saniye 50.000 joule'a maruz kalacaktır. Bu da 0,05 saniyeden daha kısa bir sürede her insan için ölümcül dozda radyasyon anlamına gelir. Çünkü Güneş'ten dünyaya gelen normal nötrino akışı patlama ile birlikte artık 10 trilyon kat artmış, ortalama etki alanı 10.000 kat artmış ve enerjileri de 25 kat artmıştır. Bu yoğunluklardaki parçacıkların etkileşime girmeden geçip gitmesi imkansız. Yani yolundaki bir insana çarptığında hayalet gibi içinden geçip gitme olasılığı artık ortadan kalkmış ve varlıkları buharlaştırma vakti gelmiştir. Ve nötrino faciası sona erdikten dakikalar sonra patlamayla birlikte gelen sert radyasyonlu ışık dünyaya vardığında hiçbir şey olmaz. Çünkü dünyadaki tüm yaşam katrilyonlarca hayalet nötrino tarafından zaten yok edilmiş, çoktan kavrulmuştur. Yok edilecek geriye pek bir şey kalmamıştır. Tüm bu anlattıklarım saniyeler içerisinde gerçekleşen olaylar zinciri. İşin garip tarafı şu, Güneş süpernova olarak patladığında bunu görmeniz imkansızdır. Çünkü üzerinize ışık hızıyla gelen bir şeyi göremezsiniz. Gördüğünüzde zaten o hızla gelen şey yanınıza varmış demektir. Bir sonbahar sabahının güneşli gününde teninizi ısıtan güneşe bakıyorsunuz ve bir an sonrasında ise yok olmuşsunuz. Güneş süpernova olarak aniden patlasaydı ruhunuz bile duymazdı. Öldüğünüzün ve varlığınızın neden sona erdiğini, neler olduğunu dahi anlayamazdınız. Tıpkı diğer 8 milyar insan gibi. Dünyaya en yakın kara delik unvanını taşıyan sadece 3 tane kara delik mevcuttur.
1972 yılında keşfedilen ve Dünya'ya 7200 ışık yılı uzaklığındaki Cygnus X1 ki bu tarihte ilk keşfedilen kara deliktir. Bir diğeri 1986 yılında keşfedilen 4700 ışık yılı uzaklığında bulunan A0620-0 ve sonuncusu da 2022 yılında keşfedilen ve bize şu anda en yakın kara delik konumunda olan 1565 ışık yılı uzaklığındaki Gaia BH1'dir. Göksel kuvvetler dışında evrendeki başka hiçbir mekanizma kara delik oluşturamaz. Fakat söz konusu olan şey düşünce deneyi ise biz oluştururuz. Amacımız yaşamı ve dünyayı yok etmekse hayal kurmaya başlayalım. O yüzden dünyaya en yakın kara delik avucunuzun içinde. Elinizde tuttuğunuz madeni 1 liranın aniden kara deliğe dönüştüğünü görürseniz neler yaşamaya başlarsınız? Başlamadan önce önemli bir ayrıntıyı kaçırmamanızı istiyorum. 1 lira ağırlığında bir kara delik değil, 1 lira büyüklüğünde bir kara delik yapıyoruz. Yani kara deliğimizin boyutu 1 lira büyüklüğünde. Aslında sonuç olarak her ikisinde de ölürsünüz ama yine senaryo açısından ikisinin farklı olduğunu bilin. Oluşturacağımız kara deliğin etkilerini bilebilmek için bazı hesaplamaları yapmamız gerekecek. Bir Türk lirasının çapı 2,6 santimetre. Bu aynı zamanda kara deliğimizin de çapı. İhtiyacımız olan ise yarıçap, bu da 1,3 santimetre. Bu aynı zamanda Schwarzschild yarıçapıdır, yani olay ufkunun sınırı. Metal para büyüklüğündeki bu kara deliğin ağırlığı inanılmaz derecede ağır olurdu. Yaklaşık olarak 8,4 çarpı 10 üzeri 24 kilogramlık bir ağırlık. Bu ise dünyanın kütlesinden daha ağırdır. Dünya ağırlığındaki bir şeyin ufacık paraya sıkıştırılması hayallerinizin ötesinde bir yüzey çekim kuvveti yaratır. Tam şu anda hissettiğiniz yer çekiminden 100 milyarlarca daha fazla bir kuvvet. Kara delik değil de dünya bu kadar çekim kuvvetini size uygulasaydı, sıvılaşmış bir şekilde zemine yapışır ve yüzeyden ayırt edilemezdiniz. Tek fark, yüzeye değil avucunuzun içinde tuttuğunuz kara deliğin içindeki belirsizliğe doğru bu çekim kuvvetiyle çekilmeniz olurdu. Fakat bedeniniz açısından belki bundan daha beter olabilecek şey gelgit kuvveti. Yani elinize uygulanacak çekim kuvveti ile başınıza uygulanacak çekim kuvveti arasındaki fark, sizi tek bir saç telinden milyonlarca kat daha ince iplik haline getirecektir. Bildiğiniz spagettileşme durumu ortaya çıkacaktır. Tahmin edersiniz ki içeriye düştüğünüzde hücreleriniz dahi ayrıştırılıyor olacak, atomlarınıza kadar öğütüleceksiniz. Peki içine düştüğünüz yerin sıcaklığı ne alemde? 20 derecelik konforlu ortam sıcaklığından saniyenin kesirleri içerisinde -273,13 santigratlık bir karanlığa çekileceksiniz. Yani boş uzayın dondurucu soğuğundan da soğuk, mutlak sıfıra çok yakın bir derece. Bu kadar garip olaylar başınıza gelirken, yani elinizdeki paranın kara deliğe dönüşme anı ile sizin kara deliğin tekilliğine çarpma anınız arasında geçen süreyi ölçelim. O da 6,8 çarpı 10 üzeri eksi 11 saniyelik bir zaman diliminde kara deliğin merkezindesiniz. Hayatınızın hiçbir anında böyle bir zaman dilimini deneyimleyebileceğiniz başka bir olay yok, kara deliğe düşmek dışında. Elinizdeki 1 lira kara deliğe dönüştüğü ve sizi içine çekip yok ettiği anda, hatta sizi yok etmeden önce ağırlığından ötürü dünyanın merkezine doğru batmaya başlar. Merkeze batma esnasında yoluna çıkan ve olay ufkuna giren her ne varsa içine çekecek ve kütlesini de arttırarak daha da büyümeye başlayacak. Daha dünyanın çekirdeğine varmadan inanılmaz büyüklükteki kütlesi nedeniyle dünyanın dengesini ve salınımını bozacak, ortalama 11 dakika içinde de gezegenimizin merkezine yakın bir konuma yerleşecek. Yeni ağırlık merkezi ve yeni salınım ayın da yörüngesini etkileyerek dünyanın etrafındaki dönüşünü daha da eliptik hale getirecek. Dünyanın yakın ve uzak çevresinde ne kadar irili ufaklı asteroid ya da kuyruklu yıldız varsa tamamına etki ederek tam bir kaos ortamı oluşturacak. Elimizdeki küçük madeni para kara deliğinin dünyamıza yaptığı bu eziyet ne kadar sürecek peki? 10 yıl? 1000 yıl? 1 milyon yıl? Hepsine hayır. 14 milyar yaşındaki evrenimiz milyarlarca kez yıkılıp yeniden kurulsa ve bir o kadar daha zaman geçse, o kara delik dünyanın yine içinde olacak. Aşağı yukarı 9,8 çarpı 10 üzeri 50 yıl sonra Hawking ışıması ile nihayet varlığını sona erdirecek.
Yok oluşlarla ilgili bu tarz videoları seviyorsanız ve farklı devamlarının olmasını istiyorsanız desteğinizi rica ediyorum. Kanalıma abone olur, yorum yazar ya da beğenirseniz videoları hazırlama sürecindeki motivasyonumu artırmış olursunuz. Videonun açıklama bölümüne bu konuya benzer videolarımın linklerini koyuyorum, onlara da bakmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgi, sağlık ve bilim hep sizinle olsun. Hoşça kalın.